Evet arkadaşlar, yeni nesil için hazırlamış olduğum yeni nesil kahvaltılığımı sizlere sunuyorum. Alt katında patatesim, domatesim, içinde dolmalık biberim, yumurtam ve kaşarım var. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni nesil kahvaltı hazırlıyorum. Sağlıklı, karbonhidrat olmayan bir kahvaltı hazırlıyorum. Peyniri, yumurtası, yeşil biberi, patatesini ilave edeceğim en alt katına. Fırında pişecek, yağda değil, sağlıklı. Şimdi hazırlamayı size anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle domatesimizi şöyle kestikten sonra içindeki fazla suyunu şu şekilde kağıtla alın. Daha sonra içine uygun bir dolmalık biberi bu şekilde oturtturacağız. Bakın ben bir tane de örnek size gösterdim. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi biberimizi kesmeye göstereceğim ama önce domates nasıl kesilir ona göstereyim. Domatesiniz kesinlikle arkadaşlar sert olmalı. Bakın tam olgunlaşmasın yoksa pişerken dağılır. Bunun 1 santimini şu şekilde kapak şeklinde alıyoruz. Aldıktan sonra tabii ki bunları kesinlikle atmıyoruz. Yemekte veya çorbada kullanacağız. Blender yapıyorum ben. Domates sosu olarak yemeklerime koyuyorum. Daha sonra kaşıkla sert domatesimizin içerisini bu şekilde temizliyoruz. Bakın. Kıyı kenarlarını zedelemeden dikkatli bir şekilde. Şimdi tabii bu çok olgunlaşmamış bir domates olduğu için biraz zor oluyor. Bu şekilde kenarlarını alıyoruz. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Şimdi fazla suyunu arkadaşlar şu şekilde alıyoruz ki sulanıp şekli bozulmasın domatesimizin. Daha sonra rendelemiş olduğumuz kaşarımız var. Bakın. Bu kaşardan bir miktar dibine koyuyoruz şu şekilde. Ki biber, şimdi biber koyacağım ya üzerine arkadaşlar. Bu biber buna yapışması için. Şimdi biber nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Şöyle bir dolma biberimiz var. Şimdi bunu ölçüyoruz. Bakın bu çok yüksek. Bunu 1 santim geçmesi yeterli oluyor. Kesiyoruz. İçini temizliyoruz. Tekrar ölçüyorum arkadaşlar. Bakın biraz fazla yüksek oldu. Biraz daha alıyorum. Şimdi ölçüyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle 1 santim yeşili mutlaka görünsün. Çok şık oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hazırlarsanız. Tekrar dibine kaşar ilave ediyorum. Biberimi yerleştiriyorum. Kaç kişi kahvaltıda varsa arkadaşlar bu yeni nesil kahvaltıda birer domates yeterli oluyor. Kabuklarını soymuş olduğum patateslerimi tuzlu suda beklettim. Kararmamaları için önceden. Daha sonra iyice arkadaşlar bunu kuruluyoruz bu şekilde. Domateslerimizin altına bir dilim koyuyoruz. Tabii şekli önemli. Şöyle 1 santim kalınlığında bakın arkadaşlar şu şekilde altına koyuyoruz bu şekilde. Fırında pişince çok lezzetli oluyor. Patatesimizi şöyle çift yönlü her yerini eşit şekilde güzelce yağlıyoruz. Yağladıktan sonra biraz da kaşar ilave ediyorum. Bu kaşarın da ilave sebebi eriyip domatesimizin yapışmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Dilerseniz ortadan bir tane kürdan da koyabilirsiniz. Şimdi bu şekilde 3 kat hazırladıktan sonra yumurtasına sıra gelecek. Önce malzemelerimi hazırlıyorum. Biberlerimi, domateslerimi şöyle fırında pişerken zarar görmesin diye zeytinyağı ile yağlıyorum. Güzelce. Şöyle her yerine.
Bu aşamada tuz serpmiyorum arkadaşlar. Domatesi sulandırıyor. Suyu akıyor domatesin. Bu şekilde yağlama işlemi bittikten sonra içlerine çok az kaşar ilave ediyorum. Kaşar rendesi. Bakın. Hazırlamış olduğum yumurtadan birer adet içerilerine bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazır. Bu aşamada biraz tuz ilave ediyorum bu aşamada artık üzerine yumurtanın lezzetlenmesi için. Dilerseniz karabiber de koyabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına yumurtaların pişene kadar gidiyor. Şimdi 180 derece fırında fırının alt katını koyuyoruz arkadaşlar. Patatesin önce pişmesi için. Üst kata koyarsanız yumurta hemen pişer, patates çiğ kalır. O yüzden fırının alt katına koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yumurtalarımız yarı pişti. Üzerlerine biraz kaşar ilave ediyorum. Şöyle biraz eriyip aksın. Bu aşamada yarı piştikten sonra kaşarını ilave edin ki kaşar üzerinde yanmasın. Şöyle domatesin üzerine de gelsin biraz kaşar. Şimdi tekrar fırınımı kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar. Evet arkadaşlar, yeni nesil kahvaltılığım hazır pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Servise hazır. Yeni nesil kahvaltılık servisim fırından çıktı. Bakın şu güzelliği. Patates, domates, biber, yumurta, kaşar içinde yok. Bu güzel tarifimi bir de çayla taçlandırıyoruz. Ben kızıma böyle kahvaltı hazırlıyorum, yeni nesil. Serpme kahvaltı sevmiyor. Tabağın içini bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Kızım böyle seviyor. Bu birincisi benim çektiğim yeni nesil kahvaltı. Devamı gelecek. Kızıma hazırladıklarımı sizlere sunacağım. Siz de çocuklarınızı mutlu edin. Hepinize afiyet olsun. Bir tanesi arkadaşlar bir kişilik. Bu güzel tarifimi eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Yeni nesile hediyem olsun. Bu güzel tarif hepinize öneriyorum. Lütfen bu şık ve tek kişilik, bakın ne kadar güzel, karın doyurucu. İçinde karbonhidrat yok. Bu şekilde arkadaşlar, bakar mısınız şimdi şu tabağımızın şıklığını. Reçel koymayabilirsiniz fakat ben dekor amaçlı koydum yapmış olduğum kayısı reçelimi. Bu şekilde arkadaşlar. Kahvaltı tabağımda ekmek yok. Ekmeğin yerine altında bir dilim patatesim var. Şu güzel şıklığa bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu şekilde peynir ve salatalıklar, zeytinlerim, meyve, 4 çeşit meyvem var, yeşilliklerim. Sağlıklı kahvaltıyı sizlere öneriyorum. Arkadaşlar bir tanesini sizin için tadacağım. Şu şekilde bakın. Şu güzelliği. Of. Bir de biber fırında piştiği için domatesle birlikte arkadaşlar muhteşem bir koku. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ben içerisine dağılmaması için bir kürdan koydum. Siz de öneriyorum. Garantili bir tarif. Şöyle bir daha kesiyorum. İçindeki şu kaşarını aldıktan sonra yumurtanın güzelliğini görmeniz için. Bakar mısınız arkadaşlar? Dipte de kaşar olduğu için, yumurtamız kaşarla piştiği için süper bir lezzet. Bakın şimdi burada yeşil biber fırında közlenmiş, domates közlenmiş. Yumurtamızla kaşarla birlikte
fırında piştiği için bu kahvaltılık arkadaşlar muhteşem lezzetli oluyor. Sizlere öneriyorum. Bakın patatesi de yumuşacık pişti. Çünkü ben fırınımın alt katına koydum. Eğer üst katına koyarsanız yumurta çabuk pişer, patatesiniz pişmez. Halbuki bakın şimdi patatesimiz de yumuşacık oldu. Çok sıcak yalnız yiyemiyorum. Şöyle sizin için bir lokma alayım. Bakalım yiyebilecek miyim? Çok sıcak çünkü. Şekilde. Gerçekten arkadaşlar samimiyetle söylüyorum. Fırında piştiği için muhteşem, olağanüstü bir lezzet. Hepinize afiyet olsun.